Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tunus işi babet patik modeli anlatacağım. Keçe taban üzerine ilk önce patiğimizi öreceğiz arkadaşlar. Sonra keçe taban üzerine birleştirmesini yapacağız. Kesinlikle muntazam olacak, muhteşem olacak. Hem de taban kısmı yıpranmayacak arkadaşlar. Örgülerde biliyorsunuz yıpranıyor. Keçe taban üzerine birleştireceğiz. Babet tarzı harika bir patiğimiz olacak. Desenimiz laleli patik arkadaşlar. Takipçim sağ olsun istedi. Çok ısrarla istedi. Sipariş almış çünkü. Kusura bakmasın yazın yapamadım ama inşallah bugün size yapıp paylaşacağım. 4 renk kullanacağım. Zemini gri yapacağım. Laleli patik olduğu için kırmızı, lale, bordo kırmızı ve açık pembe kullanacağım. Yaprak içinde yeşil kullanacağım. Keçe tabanımı da göstereyim. Keçe tabanım Rasim Uyar keçe tabanlık arkadaşlar. İnternetten bulabilirsiniz. Rasim Uyar yazınca karşınıza çıkar. Sipariş verebilirsiniz. 3 katmanlı gördüğünüz gibi. Ben 37-38 numara ayak için öreceğim. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız yorum kısmına yazın, yardımcı olurum inşallah. Ben elimi biraz sıkı tutacağım. Eğer ki sizin eliniz genişse 40-41 numara ayağı da yani 39-40 41 numara ayağa kadar olur diye düşünüyorum. Diğer Tunus işi patiklerden boyunu daha uzun tutacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Siz aynı şekilde boyunu 5 sıra 6 sıra fazla örüp böyle keçe taban üzerine aynı şekilde benim yaptığım gibi uygulayabilirsiniz. Evet, Tunus mili gördüğünüz gibi 2,5 milimetrelik Tunus mili kullanacağım. Bu şekilde aldım, bu sefer bunu deneyeceğim. 21 ilmek üzerine başlayacağız. Eliniz çok sıkıysa 39-40 numara ayak için örecekseniz 23 ilmek başlayabilirsiniz. Ama 21 eliniz genişse 21 ilmekten fazla başlamayın arkadaşlar. Diğer modelleri de bu şekilde başlayabilirsiniz. Evet, şunu da söyleyeyim. Sonra birleştirmek için arkadaşlar tığ da kullanacağız. 2 numara tığ kullanacağım. Birleştirmek ve kenarını örmek için keçe tabanımın ve patiğimin. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz uzun sürecek ama detaylı anlatmaya çalışacağım. 21 tane zincir çekelim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21'e tamamlayıp döneceğim. Evet, 21 tane zincirimi çektim. Ne sıkı ne geniş şeklinde. Şöyle ilmek alacağım. Bakın hemen ilk zincirdeyim değil, ikinci zincire giriyorum, ilmek alıyorum. Sıradaki zincire giriyorum, ilmek alıyorum. 3 oldu. Toplamda 21 tane ilmeğimiz olacak. Her sıraya girip bu şekilde ilmek alalım. Tığ işi biliyorsanız Tunus işinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer ki Tunus miliniz yoksa arkadaşlar 2,5 numara 2,5 milimetrelik normal tığıyla örebilirsiniz. Şöyle ilmek ala ala ilerliyorum. Şöyle son zincirime de giriyorum. İlmeğimi aldım. Sayalım. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. 21 tane ilmeğim oldu. Dönüş yapıyorum. Tığıma doladım. İlk önce tek ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra yine doladım. Bu sefer 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Böyle dolayıp 2 2 çekeceğiz. Evet, doluyorum, 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Bu şekilde başa geliyorum. Evet, doladım, 2 ilmeğin içinden geçtim. Bir sırayı tamamladık. Dediğim gibi biraz uzun olması lazım. Diğer Tunus işi patiklerde arka kısmı şöyle 3 parmak kadar oluyor. Biliyorsunuz burada 10 da hesap edeceğiz.
Yani fazla öreceğiz. 6 sıra bu şekilde. Bakın ikinci sırayı tekrar şöyle detaylı anlatayım. Tığımda ilmeğim var. Sıradaki bu tele giriyorum. İlmek alıyorum. Sıradaki tele girdim. İlmek aldım. Böyle 21 tane ilmeğimi alıyorum. Giriyorum. İlmek alıyorum. Boyutunun aynı olmasına dikkat edin. Böyle her sıradan ilmek alarak ilerliyorum. Böyle gördüğünüz gibi tellerden ilmek alıyorum. Son telimden de ilmeğimi aldım. 21 ilmeğim oldu. Dönüşte doladım. İlk önce tek ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra doladığım 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçtim. Burada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Böyle çekerken hep aynı genişlikte olsun. Yani sıkılıkta olsun. Yoksa genişler modeliniz. Geniş çekersiniz. Genişler zincirinizi. Zincir çeker gibi yapıyoruz. 2 ilmeği içinden geçiyoruz. Sıkı çekerseniz sıkı olur. Yani hep bir ayarda olsun. Evet. Doladığım 2 ilmeği içinden geçtim. Doladığım 2 çektim. Doladım 2 çektim. İkinci sırayı da tamamladık. Şimdi üçüncü sırayı tekrar göstereyim. Tığımda ilmeğim var. İlk telden kesinlikle almıyorum. Çünkü bunu onu sayıyorum. Birinci sayıyorum. İkinci tele bu şekilde girdim. İlmek aldım. Şişimde bıraktım. Sıradaki tele girdim. İlmek aldım. Şişimde bıraktım. Sıradakine girdim. İlmek aldım. Bıraktım. Bu şekilde toplamda 6 sıra örelim arkadaşlar. Sonrasında desene başlayacağız. Eğer ki daha büyük yapıyorsanız elinizde sıkıysa arkadaşlar 2 sıra ya da evet 2 sıra fazla örün. 39, 40, 41 numara giyiyorsanız 2 sıra fazla örün. Ben 6 sıra öreceğim. 37, 38 numara ayak için. Evet. Daha küçük de yapıyorsanız yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yardımcı olurum. Evet 6'ya tamamlayıp döneceğim. Evet 6 sıra ördüm. Şöyle beraber sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Burada yaprak desenine başlayacağız. Şimdi 7 ilmek alalım. Bakın bu 1. Sıradaki tele girdim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmekten sonra yeşil ipimi alıyorum. Şöyle yeşil ipimi aldım. Bir tel alıyorum. Sadece bir tane ilmek aldım. Bırakıyorum. Sonra arkaya sabitleyeceğim arkadaşlar. Arkayı biraz uzun bırakın. Sonra gri ipimi alıyorum. Tabi siz hangi renk yapıyorsanız sıradaki ilmekten bir tel al. Bir tane yeşil. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bir tane gri. Bir tane yeşil. Bir tane gri. Bir tane yeşil. Evet bakın toplamda 4 tane yeşilim oldu. Yeşil ipimi bırakıyorum. Kalan ilmekleri gri ile alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sağdaysa 7 tane de solda olacak arkadaşlar. Eşit olacak. Bu yanlar hep aynı olacak. Farklıysa yanlış yapmışsınız demektir. Dönüş yapıyorum. İlk önce doladım. Tek çekiyorum. Sonra 2 2 çekerek yeşil ilmeğime kadar geliyorum. Yeşil ilmeğime gelince yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ilmeğimi yeşil ipimle çekiyorum. Gri ilmeğime gelince gri ipimle çekiyorum. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçtim. Yeşile gelince yeşille çekiyorum. Yeşilleri yeşille, grileri griyle. Her rengi kendi rengiyle çekiyoruz.
Kalan 7 ilmeğimi de gri rengimle çekiyorum. Dolayıp 2 çekerek desenimin, yaprak desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sıradayım. Şöyle ilmeklerimi sayıyorum. 2, 3, 4, 5 tane gri ilmek aldım. 5 tane zemin rengi. Sonra yeşil ipimi alıyorum. 1, 2, 3 yeşil. Gri ipimi alıyorum. Bir tane gri, bir tane yeşil. Bir tane gri, bir tane yeşil. Bir gri. Şu şekilde oldu. Ekran resmini alabilirsiniz. Yeşil ipimi aldım. 3 tane yeşil. Bakın buradaki gibi olacak. 3 tane yeşil. 1, 2 ve 3. Yeşil ipimi bıraktım. Gri ipimi aldım. 1, 5 tane olması lazım baştaki gibi. 2, 3, 4 ve 5. Burada kaç gri varsa burada da aynı olacak arkadaşlar. Sağ ve sol aynı olacak. Dönüş yapıyorum. Doladım. İlk önce tek çekiyorum. Sonra doladım. 2 çekiyorum. Dolayıp 2 çekerek yeşil rengime kadar geldim. Burada yeşil ipimi alıyorum. 2, 2, 2 çekiyorum. Gri ipimi aldım. Griyi gördüm. 2 çektim. Yeşil ipimi aldım. Yeşili gördüm. 2 ilmeğin içinden geçtim. Gri ilmekleri gri rengimle çekiyorum. Yeşil ilmekleri yeşil rengimle çekiyorum. Dönüş hep bu şekilde olacak. Her rengi kendi rengiyle çekeceğiz. Şöyle yeşili aldım. 3 yeşil ilmeğimi çekiyorum. Griyi görünce gri ilmeğimi alıyorum. İpimi alıyorum. Gri rengimle çekiyorum. Evet. İkinci yeşil sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi yine ilmek alıyorum. 2, 3 ilmek aldım. Gri rengimle 3 ilmek aldım. Yeşil ipimi alıyorum. 4 ilmek alacağım. 1, 2, 3, 4. 4 yeşilden sonra bir tane gri. 2 tane yeşil. 1, 2. Bir tane gri. Gri ipimi alıyorum. Dediğim gibi ekran resmini alabilirsiniz. Bir griden sonra 2 tane yeşil. 1, 2. Bir tane gri. Şurada olduğu gibi 4 tane yeşil. Şöyle 1, 2, 3, 4. Yeşil ipimi bıraktım. Gri ipimi aldım. 3 tane gri. 1, 2 ve 3. Evet, şöyle göstereyim. Dönüş yapıyorum. Her rengi kendi rengiyle çekeceğim. İlk önce tek çektim. Sonra 2 çektim. Yeşil rengimi gördüm. Yeşil ipimi aldım. 2 çekerek yeşil ilmeklerimi aldım. Şimdi gri ipimi aldım. Gri rengimi çekiyorum. Yeşil ilmeklerimi gördüm. Yeşil rengimle çekiyorum. Griyi gri rengimle çekiyorum. Dönüş dediğim gibi hep kendi rengiyle ilmekleri çekeceğiz. Tığımda hangi renk varsa ona çekiyorum.
Evet, gri rengime geldim. Bakın burada. Gri ipimi alıyorum ve sırayı tamamladım. Evet, desenimin 3. sırasını tamamladım. Şimdi 4'e geçtik. 2 ilmek alıyorum. 1 2. Sıradaki ilmeği yeşille çekeceğim, alacağım. 3 tane yeşil. Şöyle modelime bakayım. 1 2 3 yeşil, 2 tane gri. 1 2 2 tane yeşil. 1 2 bir tane gri, bir tane yeşil, bir tane gri, 2 tane yeşil. Şimdi bu tarafta yaptığım işlemin aynısını uyguluyorum. 2 tane yeşil. 1 2 2 tane gri, 1 2 3 tane yeşil. Buraya bakıyorum. 1 2 3. Kalan 2 ilmek de gri. 1 2. Evet, dönüş yapıyorum. Doladım. İlk önce tek çekiyorum. Sonra doladım. 2 çektim. Yeşil rengimi görünce yeşil ipimi aldım. 2 2 çekiyorum. Gri rengimi gördüm. Gri ipimle çekiyorum. 1 2 çektim. Yeşil rengimi, yeşil ilmeklerimi yeşil rengimle çekiyorum. Gri ilmeğimi gri rengimle çekiyorum. Evet, biraz uğraştırıcı gelebilir ama kolay arkadaşlar, yapabilirsiniz. Tığınız da elinize yatkınsa su gibi ilerler arkadaşlar. Tunus işini ben çok seviyorum. Dediğim gibi sadece tığınızın ya da şişinizin iyi olması lazım. 4. sırayı tamamladık. 5. sıradayız. Bir ilmek griden sonra bakın bu bir ilmek. Şimdi yeşil ipimi alıyorum direkt. 3 tane yeşil. 1 2 3. Bir griden sonra 3 yeşil. Bir tane gri. 3 tane yeşil. 1 2 3. 2 tane gri. 1 2. Bir tane yeşil. 2 tane gri. 1 2. Şöyle göstereyim. 2 griden sonra 3 tane yeşil. 1 2 3. Bir tane gri. 3 tane yeşil. 1 2 3. Bir tane gri. Son kenar ilmeğimi de gri alıyorum. Evet, şöyle dönüş yapıyorum. İlk önce tek çektim. Sonra yeşil ipimi aldım. Yeşil renklerimi çekiyorum. Gri ipimi aldım. Gri rengimi çekiyorum. Yeşil ipimi aldım. Yeşil ilmeklerimi çekiyorum. Evet, artık bilirsiniz. Her rengi kendi rengiyle çekeceğiz arkadaşlar. Dönüş hep bu şekilde olacak. Sırayı tamamlayalım. Evet.
Evet, sırayı tamamladım. Şimdi 6. sıradayız. Desenimizin 6. sırası. 4 tane gri. Bu 1, 2, 3, 4. 4 griden sonra 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Gri ipimi alıyorum. 3 tane gri. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Yeşil ipimi aldım. 1 tane yeşil. 3 tane gri. 1, 2, 3. Şöyle üçüncüyü alamadım. 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Gri ipimi aldım. 4 tane gri. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle göstereyim, bu şekilde oldu. Şimdi dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2, 2, her rengi kendi rengiyle çekip sıramızı tamamlayalım. Evet, desenin 7. sırasındayım. Şöyle beraber sayalım. Bakın, yeşil sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 3 gri alıyorum. 2, 3. Yeşil ipimi aldım. 3 tane yeşil. 1, 2 ve 3. Gri ipimi alıyorum. 4 tane gri. 1, 2, 3, 4. Yapamıyorum derseniz arkadaşlar, size şablonunu çizip Instagram'dan ya da Facebook'tan yollayabilirim. Siz bana yazın. Evet, bir tane gri, pardon, bir tane yeşil, özür dilerim. Bir yeşilden sonra 4 tane gri. 1, 2, 3 ve 4. 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Gri ipimi aldım. 3 tane gri. 1, 2 ve 3. Ve dönüş yapıyorum. Her rengi kendi rengiyle çekerek sırayı tamamlayalım. Evet, desenin 8. sırasındayım. 2 tane gri. 2 griden sonra 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Ben bayağı bir sık örüyorum, gördüğünüz gibi. 3 yeşilden sonra 5 tane gri. 1, 2, alışamadım bu tunus miline. O yüzden 3. Diğerini de sık örmem lazım. Diğer patiğimi de sık örmem lazım. Yani aynı şekilde, aynı boyut olması için. 5 griden sonra bir tane yeşil. Gri ipimi alıyorum. 5 tane gri. 1. Burada yaptığım aynısını buraya uyguluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 tane yeşil. 1, 2, 3. 2 tane gri. 1, 2. Evet, bu şekilde ilmeklerimi aldım, dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2. Yeşil ipimi alıyorum. 2, 2 çekiyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, 9. sıradayım. 10 tane gri. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 6.'yı alırken şöyle yeşil ipimi, bakın, şişin üzerine aldım. O şekilde ilmek alıyorum. Ve tekrar yeşil ipimi arkaya alıyorum. Ki şu ortaya yaklaşsın. 7 oldu. 8, 9, 10 tane griden sonra bir tane yeşil. Yeşil ipimi bırakıyorum. 10 tane gri. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Dönüş yapıyorum. Evet. Sıramızı tamamlayalım. Evet, 10. sıradayım. Bir altta yaptığım işlemin aynısı olacak. Yaprağımızı tamamladık. Dalını yapıyoruz. 10 tane gri. Evet, 10 tane gri ilmeğimi aldım. Bir tane yeşil. Yeşile denk geliyor o da. Sonra yine 10 tane gri ilmek. Pardon. Gri ilmek dedim ama ipimi değiştirmedim. Evet, kalan 10 ilmeğimi de alıp dönüş yapacağım. Evet, ilmeklerimi aldım, dönüş yapıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Yine bir alttaki yaptığımız gibi yapacağız. 10 tane gri. Tabii siz hangi renk yapıyorsanız zemini. Bir tane yeşil. 10 tane gri. Evet, dönüşümüzü yapalım. Evet, sırayı tamamladım. Burada şimdilik yeşil ipimle işim bitti. Şöyle ipimi kesiyorum. Birazcık uzun bıraktım ki saklayayım. Evet. Yedi tane gri alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laleye başlayacağım. Lale için 3 tane kırmızı. Kırmızı ipimi alıyorum. Bu arada kırmızı. 1, 2 ve 3. Kırmızı ipimi bıraktım. Gri ipimle bir tane gri. Ortadaki yeşile denk geliyor. 3 tane kırmızı. 1, 2 ve 3. Gri ipimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi de gri alıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Dönüşümü yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2. Her rengi kendi rengiyle çekerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Kırmızının ikinci sırasındayım. 6 ilmek gri. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek griden sonra 4 ilmek kırmızı. 1, 2, 3 ve 4. 1 ilmek gri. 4 ilmek kırmızı. 1, 2, 3 ve 4. 6 ilmek gri. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, dönüşümüzü yapalım. Evet, kırmızının 3. sırasındayım. 6 ilmek gri, yine bir alt sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 4, 5, 6. 6 griden sonra 4 tane kırmızı ilmek alıyorum. 1, 2, 3
4. Bir tane gri, 4 tane kırmızı, 1 2 3 4, 6 tane gri, 1 2 3 4 5 6. Dönüşümüzü yapalım. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, kırmızının 4. sırasındayım. Yine bir alt sırada yaptığım işlemin aynısı olacak. 6 ilmek gri alıyorum. 4 ilmek kırmızı, 1 ilmek gri, 4 ilmek kırmızı, kalan 6 ilmek gri. Evet, dönüşümüzü yapalım. Evet, kırmızının 5. sırasındayım arkadaşlar. 4 sıra yaptık. 5. sırasındayız. 6 ilmek gri alıyorum yine. 2 3 4 5 6. Burada 9 ilmek kırmızı olacak. 1 2 3 4 5.'yi alırken şöyle arkadan griyi öne getirdim. O şekilde ilmek aldım. Sonra griyi arkaya atıyorum. Evet, 5 ilmek, 6 7 8 ve 9. 9 ilmekten sonra gri ipimi alıyorum. 6 ilmek gri. Ve dönüşümü yapıyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, şöyle göstereyim. Kırmızının 6. sırası, bu sırada pembe rengime de başlayacağım. Şöyle 6 tane gri ilmek çıkardım. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 tane kırmızı alıyorum. 6 griden sonra 3 tane kırmızı. 1 2 ve 3. Bir tane gri, bir tane pembe. Pembe ipimi aldım. Tam ortadaki ilmek gördüğünüz gibi pembe. Yine birazcık uzun bıraktım arkaya sabitleyeyim diye. Şimdi bir tane gri, 3 tane kırmızı. 1 2 ve 3. 6 tane gri. 1 2 3 4 5 6. Dönüşümüzü yapalım. Her rengi kendi rengiyle çekelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, pembenin 2. sırasındayım. Şu ortada bakın bir tane pembe ilmeğim var. Şimdi 2. sırasındayım. Bir alttaki yaptığım sıranın aynısını yapacağım. 6 ilmek gri, 2 3 4 5 6. 3 ilmek kırmızı, 1 2 ve 3. 1 ilmek gri, 1 ilmek pembe, 1 ilmek gri, 3 ilmek kırmızı, kalan 6 ilmeğim gri. Bir, iki, üç, 4 5 ve 6. Dönüşümü yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2, her rengi kendi rengiyle çekerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Pembenin 3. sırasındayım. Yine 6 ilmek gri alıyorum.
6 ilmek griden sonra 2 ilmek kırmızı. 1 2 1 ilmek gri, 3 ilmek pembe. 1 2 ve 3. 1 ilmek gri, 2 ilmek kırmızı. 1 2. Kalan 6 ilmek gri. Evet, şöyle ekran resmi de alabilirsiniz karıştırdıysanız. Dönüşümüzü yapalım. Sırayı tamamlayalım. Evet, pembeyi sayarsak bakın 3 sıra olmuş. Şimdi pembenin 4. sırasındayım. 5 ilmek gri. 2 3 4 5. 3 ilmek kırmızı. 1 2 ve 3. Bir tane gri, 3 tane pembe. 1 2 ve 3. Bir tane gri, 3 tane kırmızı ilmek alıyorum. 1 2 ve 3. Kalan 5 ilmeği gri ipimle alıyorum. 3 4 ve 5. Dönüş yapıyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, pembenin 5. sırasındayım. Gri ipimle 3 4 ilmek aldım. Şimdi 3 tane kırmızı. 1 2 ve 3. Bir tane gri, 5 tane pembe. Şöyle 1 2 3. Şurada şöyle ipimi üstten aldım. Şöyle alırken şu şekilde alalım arkadaşlar. 4 kırmızıyı, sonra arkaya alıyorum ve 5. Bir tane gri, 3 tane kırmızı. 1 2 ve 3. Kalan 4 ilmek gri. 1 2 3 ve 4. Ve dönüş yapıyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, pembenin 6. sırasındayım. Şöyle 3 ilmek gri. 3 ilmek griden sonra 3 ilmek kırmızı. 1 2 ve 3. 3 ilmek griden kırmızıdan sonra 1 ilmek gri. 3 6 7 tane 7 tane, çok özür dilerim, pembe. Griden sonra 7 ilmek pembe. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 pembeden sonra bir gri. Şöyle şurada kırmızıyı da araya alabilirdim. Bir gri, 3 tane kırmızı. 1 2 3. Kalan 3 ilmeğim gri. 1 2 3.
Evet, bu kırmızının son sırasıydı. Dönüşümüzü yapalım. Kırmızı ipimizi, tabii siz hangi renk yapıyorsanız laleyi keseceğiz. Evet, dediğim gibi burada kırmızıyla işim bitti. Şimdilik kırmızı ipimi kesiyorum. Şöyle birazcık uzun bıraktım, kestim. Gri ve pembeyle devam edeceğiz lalemiz bitene kadar. Şimdi şöyle 2 gri rengimle 3 4 5 6 tane gri ilmek aldım. Şimdi pembe ipimi alıyorum. 1 2 3 4 şöyle 5. de gri ipimi şöyle öne alıp bu şekilde alıyorum. Sonra arkaya bırakıyorum. 5 oldu. 6 7 8 ve 9 tane pembe ilmek aldım. Kalan 6 ilmek gri. 1 2 3 4 5 ve 6 ve dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2, her rengi kendi rengiyle çekip sırayı tamamlayalım. Evet, kırmızı bittikten sonra bir sıra ördük. Şimdi kırmızı bittikten sonra ikinci sıradayız. O şekilde kolay anlatım oluyor, o yüzden öyle söylüyorum. Gri ipimle 2 3 4 şöyle 5 ilmek aldım. Ben sayayım arkadaşlar, özür dilerim. Evet, 5 ilmek gri, 2 tane pembe. Pembe ipimi alıyorum. 1 2 bir tane gri, pembe ipimi alıyorum. 5 tane pembe. 1 2 3 4 ve 5. 5 pembeden sonra bir tane gri, 2 tane pembe. 1 2 kalan 5 ilmek gri. 1 2 3 4 ve 5 ve dönüşümü yapıyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Kırmızı bittikten sonra 2 sıra ördük. Şimdi 3. sıradayız. Gri ipimle 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek aldım. Pembe ipimle 3 ilmek alıyorum. 1 2 ve 3. Pembe ipimi bırakıyorum. Gri ipimi alıyorum. 9 ilmek gri. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekiyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi kırmızıdan sonra, bakın kırmızı bittikten sonra 3 sıra ördük. Şimdi 4. sıradayız. Son sıra lale desenimin 3 10 ilmek alıyorum. Gri ipimle 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmek aldıktan sonra bir tane pembe alıyorum. Pembe ipimi bıraktım. Gri ipimi aldım. 10 ilmek gri. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve dönüş yapıyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, desenimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada da pembe ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle arkadan nasıl saklayacağız onu da göstereyim. Hatta tığ yardımıyla, sonra belki unutabilirim.
Şöyle şuraya girdim. Bakın ilmeği aldım ve zincir çekiyorum. Şöyle sıkıştırıp aradan biraz da yürütüp fazlasını kesersiniz arkadaşlar. Bu şekilde saklarsınız. Evet, şimdi ne yapacağız? Laleden sonra 4 sıra gri rengimle gideceğim. 4 sıra sadece gri rengimle gideceğim. Bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Desenim bitti. Sonra burun kısmına geçeceğiz. Evet, 4 sıramızı tamamlayalım. Evet, gri rengimle 4 sıra düz bir şekilde devam ettim. Şimdi burun kısmına başlıyoruz. 12 ilmek gri alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmek griden sonra pembe ipimi aldım. 7 ilmek pembe. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları almıyorum. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2. Burada ilk başta 2 de çekebilirsiniz. Sorun olmaz, öyle de olur. 2 2 çekerek ilerledim. Gri rengime gelince gri ipimi aldım. Gri ile çekiyorum. Evet, sırayı tamamladık. Şimdi 10 ilmek gri, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmekten sonra pembe ipimi alıyorum. 7 ilmek pembe. 1 2 3 4 5 6 7. 2 ilmek bıraktık, geri dönüyoruz. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek dönelim. Gri rengime gelince gri ipimi alıyorum. Evet, yarım ip kullanmıştım. İpim bitti. Ben ip bağlayayım. Döneceğim. Evet. Burun kısmı bakın 2 sıra yaptık. Şimdi 3. sıradayız. Burada 8 ilmek gri, 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmekten sonra burada kırmızı ipimi alıyorum. 7 ilmek kırmızı. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Son 2 ilmeği bırakıyorum, dönüyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek dönüşümüzü yapıyoruz. Gri rengime gelince gri ipimi aldım. Evet, tamamladım. Şimdi 6 ilmek gri, 2 3 4 5 6. 2 2 giderek azalıyor gri rengim, dikkat ettiyseniz. 6 ilmekten sonra kırmızı ipimi alıyorum. 7 ilmek kırmızı. 2 3 4 5 6 ve 7. Son 2 ilmeği bırakıyorum, dönüyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 dönüyoruz. Evet, dönüşümü tamamladım. Şimdi pembeye geçeceğiz. 4 ilmek gri, 4 ilmek griden sonra pembe ipimi alıyorum. 7 ilmek pembe. 1 2
3, 4, 5, 6 ve 7. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek gri ipimi aldım. Evet, 2 ilmek gri, 7 ilmek pembe. Şöyle 2 pardon 2 3 4 5 6 ve 7. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekiyorum. Kalan 2 ilmeğimi gri rengimle çekiyorum. Evet, tamamladık. Dilimin yarısını tamamladık. Şimdi gri rengimle bütün ilmeklerimi alacağım. Sırayla 2 21 ilmek alacağım. Evet, böyle yarısını yaptık. 5 oldu. 6 7 8 9 10. Bakın her sıradan alıyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi diğer yarısını öreceğiz. Tam tersini yapacağız. Ayna gibi düşünün. 2 ilmek griden sonra bakın burada pembe var karşımda. Pembenin aynısını yapacağım. Yani pembeyle 7 ilmek alacağım. 2 pardon, niye 2 diyorsam. Evet, 2 3 4 5 6 ve 7. 2 gri, 7 pembe ve dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek dönüş yapıyorum. Burada da 2 2 artacak arkadaşlar. Bu yarısında da tamamdır. Sırayı tamamladım. Şimdi 4 tane gri, 2 şurada olduğu gibi bak. Bu pembenin ikinci sırasında aşağıya doğru sayarsak ikinci sırasında olduğu gibi. 4 gri, 7 tane pembe. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek ilerledim. Gri rengime gelince gri rengimle çekiyorum. Evet, şimdi kırmızıya geçeceğiz. 6 tane gri, 2 3 4 5 6. 6 griden sonra 7 tane kırmızı. Kırmızı rengimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ve dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek dönüşümüzü yapalım. Gri rengime gelince gri ipimi alıyorum. Evet, 6 gri yapmıştık en son. Şimdi 8 tane gri ilmek alıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 griden sonra 7 ilmek kırmızı. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ve dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek dönüşümüzü tamamlayalım. Evet, dönüşü tamamladım. Şimdi 10 ilmek gri, 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek griden sonra pembe ipimi alıyorum. 7 ilmek pembe. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve dönüş yapıyorum. Evet, dönüşümüzü tamamlayalım. Evet, dönüşü tamamladım. Ben 12 ilmekte gri aldım. Gördüğünüz gibi 12 ilmek gri aldım. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek pembe aldım. Ve dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra yine 2 2 çekerek dönüşümüzü tamamlayalım. Evet, dönüşü tamamladım. Şimdi gri rengimle 21 ilmek alacağım arkadaşlar. Bakın burada sadece 2 ilmeğim kaldı. Gri rengimle, yani zemin rengimle 21 ilmek alacağım. Çünkü tamamladım. Yani bütün ilmeklerimi bu sırada alıyorum. Evet, aldım ve dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek şöyle dönüşümüzü yapalım arkadaşlar. Evet, dönüşümü tamamladım. Burun kısmının bir desenini oluşturduk. İlk önce yarısını yaptık, sonra gri ile bütün ilmekleri aldık, sonra diğer yarısını yaptık. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı şekilde yapacağız. Sadece renkleri değiştireceğim. Burada pembe, kırmızı, pembe yapmıştım. Şimdi kırmızı, pembe, kırmızı yapacağım. Ne yapmıştık? Burada ilk burun kısmında, ilk sırada 12 ilmek gri yapmıştık. Bakın şurada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek griden sonra 7 ilmek kırmızı alıyorum. 1, burada pembe almıştım. Şimdi kırmızı alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son 2 ilmek kaldı. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek dönüşümüzü yapıyoruz. Gri rengime gelince gri ipimi alıyorum. Şöyle hızlıca çekeyim. Evet. Şimdi burada ikinci sırada ne yaptıysam aynı işlem. 10 ilmek gri. Gri ilmeklerim 2 2 azalacak. Evet, 10 ilmek griden sonra 7 ilmek kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve dönüşümü yapıyorum. İlk önce tek, 2 ilmek bıraktık, dönüyoruz. Şöyle gri rengime gelince gri ipimi alıyorum. Şöyle burada bir sıra daha göstereceğim arkadaşlar. Eminim çoğunuz anladınız. Videoyu geriye de alabilirsiniz. Bakarak da yapabilirsiniz. En son 10 ilmek almıştım. Gri rengimde. Şimdi 8 ilmek alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonra pembe ipimle 7 ilmek alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6
ve 7. Son 2 ilmeği bırakıyorum. Ve dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2. Her renkte yani kırmızıdan 2 sıra yaptık. Pembeden 2 sıra yapacağız. Sonra kırmızıdan 2 sıra yapıp bir yarısını yapmış olacağız. Gri rengimizde bütün ilmekleri alıp yani 21 ilmeği alıp geri döneceğiz. Sonra 2 gri, 7 pembe değil, burada kırmızı olacak arkadaşlar. 2 gri, 7 kırmızı olacak. Diğer yarısında o şekilde başlayacaksınız. Dediğim gibi dilerseniz videoyu geri alın. Burada 3. sıra şu kırmızı sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yaptık. 4. sıradan başlayabilirsiniz dönüşten sonra. O şekilde zaten bitirince size ne yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Burun kısmını tamamlayalım. Sonra diğer yarısına geçeceğiz patiğimizin. Evet, gördüğünüz gibi burun kısmını tamamladım. 3 tane yaprak yaptım. Burada pembe kırmızı pembe yaptım yanlarda. Ortada da kırmızı pembe kırmızı şeklinde ilerledim. Arada bir sıra gri var gördüğünüz gibi. Evet, bu sırada diğer taraftaki lalemizi yapacağız. 10 ilmek gri alalım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmek griden sonra 11. pembe alıyorum. Şöyle şuradan bakınca da anlarsınız. 10 ilmek gri, 11. pembe. Evet, 11. ilmeğimi pembe aldım. Sonra kalan 10 ilmeğimi gri rengini alıyorum. Evet, dönüşümüzü yapalım. Her rengi kendi rengiyle çekeceğiz arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Evet, dönüşü tamamladım. Şimdi 9 ilmek gri alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 griden sonra pembe ipimi alıyorum. 3 ilmek pembe. 1 2 3. Gri ipimi alıyorum. Kalan 9 ilmeğim gri. Evet, dönüşümü yapıyorum. Dönüşümüzü tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi bakın şöyle bakıyorum. 1 2 3. sıradayız. Burada 1 2 3 4 tane, pardon, 1 2 3 4 5 gri, 2 pembe, 1 gri, 5 pembe, 1 gri, 2 pembe, 5 tane gri var. Bu şekilde yapacağız. Buradan anlayabilirsiniz ne yapacağınızı. Evet, ilk önce 5 tane gri'mizi yapalım. 2 3 4 ve 5. 5 griden sonra 2 tane pembeydi. 1 2. Bir tane gri. Gri ipimi bıraktım. Pembe ipimi aldım. 5 tane pembe. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane gri. 2 tane pembe. Ve 5 tane gri. 1 2 3 4 ve 5. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2 2 çekerek her rengi kendi rengiyle çekelim. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle
Bir sonraki sırada ne yapacağız? Bakın 3 sıra gitmişiz. 4. sıradayız. Sayıyorum 1, 2, 3. 4. sırada bu ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gri, 3, 6, 9 pembe, 6 tane gri. 3, 6. Evet, bu şekilde yapacağız. Şöyle 6 ilmek alıyorum. 3, 4, 5, 6. Gri ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. 9 tane pembe. 1, 2, 3, 4. Şöyle 9'uncu da şöyle alttan alacağım. 5. 9'uncu da diyorum. 5'inci de 6. 7. 8 ve 9. 9 pembeden sonra pembe ipimi bıraktım. Gri ipimi aldım. 6 tane griydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve dönüş yapıyorum. Evet, dönüşümüzü tamamlayalım. Evet, dönüşü tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4. sırayı tamamlamışız. 5. sıradayız. 5. sırada ne yapacağız? Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. sırada 1, 2, 3 gri, 3 kırmızı, 1 gri, 3, 6, 7 tane pembe yapacağız. Diğerlerini söylemedim aklımda tutamam diye. Evet. 3 tane gri. 1, 2, 3. Kırmızı ipimi alıyorum. Tabii siz hangi renk yapıyorsanız. Evet. 1, 2, 3. 3 kırmızıdan sonra bakıyorum. 1 gri. Şöyle sonra sabitleyeceğim ipimi. 1 gri. Sonra gri ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. Şöyle. Bunları alttan. Şöyle sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane pembe. 1, 2, 3. Dördüncü de yine şöyle diğer renklerimi alttan alıyorum. Şu şekilde alıyorum ilmeğimi. 4, 5, 6 ve 7. 7 pembeden sonra bir tane gri. Bu sefer buraya bakıyorum arkadaşlar. Bu tarafta aynı olduğu için. 3 tane kırmızı. 1, 2, 3. Kalan 3 ilmek de gri. 1, 2 ve 3. Dönüş yapıyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2, sonra kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ilmeklerimi gördüm. Kırmızı ipimle çekiyorum. Gri ilmeğimi gri ilmeğimle çekiyorum. İpimle çekiyorum. Evet, dönüşümüzü yapalım arkadaşlar. Evet, dönüşü tamamladım. Kırmızının 1. sırasını yaptık. Şimdi kırmızının 2. sırasına bakalım arkadaşlar. O şekilde daha iyi olur. Pembeyi saymayalım artık. Bakın 1, 2. kırmızının 2. sırasında 1, 2, 3, 4 gri, 3 kırmızı, 1 gri yapacağız. O şekilde başlayacağız. 4 tane gri, 1, 2, 3, 4. 3 tane kırmızı. Kırmızı ipimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 kırmızıdan sonra 1 gri. 1 gri, 5 tane pembe. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra bu tarafa bakıyorum arkadaşlar. 1 gri. 3 kırmızı. 1, 2,
3. Sonra 4 tane gri yapmışız. Kenarda bu tarafta aynı olduğu için. 1, 2, 3 ve 4. Dönüşümü yapıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, dönüşü tamamladım. Şimdi kırmızıdan 2 sıra yaptık. 3. sırasındayız. Bakın 1, 2, 3. sırasında ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Bakın 3. sırası 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 gri. 3 kırmızı. 1 gri, 3 kırmızı. Pardon. 1 gri, 3 pembe. 1 gri, 3 kırmızı. Sonra 5 tane gri ile tamamlayacağız. Evet, böyle anlarsınız arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceksiniz. Her sırada bakın sonra kırmızının 4. sırası olarak yaparsınız. Sonra kırmızının 5. sırası, buraya bakarsınız 6. sırası. Sonra pembe bittikten sonra böyle bu şekilde 1. sıra, 2. sıra, 3, 4, 5 bu şekilde bakarsınız. Sonra buraları buradan itibaren sayılıyor arkadaşlar. İlmekler bakın bu kenardaki de sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gri, 1 yeşil, 10 tane gri. Yani sağdan ne ördüysek sol tarafta da aynı şekilde yapacağız. Böyle devam edelim. Desenimizi bitirelim. Kırmızı, pembe bittikten sonra tabii siz hangi renk yapıyorsanız pembeyi keseceğim. Pembe ile işim bittikten sonra keseceğim. Sonra kırmızı ile gri ile devam edeceğim. Burada kırmızı bitecek. Kırmızı ipimi keseceğim ve yeşile başlayacağım. Sonra gri ve yeşille yapraklarımı tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra sadece gri rengimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra öreceğim. Benim aynı boyutta örüyorsanız 6 sırada bu taraftan kaç sıra yaptıysanız burada da aynı boyutta olana kadar yapın. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Bu tarafı da ördüm. Şimdi ne yapalım? Önce keçe tabanımızı ölçelim arkadaşlar. Şöyle ikiye katlayalım. Keçe tabanımızın üzerine olacak mı? Şöyle keçe tabanımı aldım. Üzerine şu şekilde koyuyorum. Bakın burun kısmı burada. Topuk kısmı burada. Hafiften fazlası var. Fazlası olsun sorun olmaz arkadaşlar. Çok fazlaysa sorun olabilir ama hafiften 1 santim kadar toplamda fazla olursa sorun olmaz. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi yeterli olacaktır. Şöyle. Şimdi birleştirmeyi yapacağız. Ya da dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle tersinden ikiye katlıyorum. İkiye katladım. Tığ yardımıyla yapacağım. Dilerseniz iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Buraya batıyorum. İlmeğim arkada bakın. İlmeğim buradan yukarıya çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle yapacağım. Şurada bir zincir çekeyim. Sıradaki yuvaya batıyorum. Karşıdan da sıradaki yuvaya tek telini alacak şekilde girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Buradan sıradaki yuvaya batıyorum. Karşıdan da sıradaki yuvaya şöyle telini alacak şekilde girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, böyle her sıraya batarak ilmek alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet, üst tarafından görüntüsü bu şekilde olacak. Böyle birleştirip döneceğim. Evet, tamamladım. Şöyle düzünü çevirdim. Dediğim gibi arkadan görüntüsü bu. Dilerseniz bir sırada sık iğne gidelim. Bu kısmı yukarıya şöyle bu şekilde batarak kenarına bir sıra sık iğne gidelim. Her sıraya bir tane batalım.
Evet, tamamen yapıp döneceğim. Evet, sık iğne yaparak başladığım yere kadar geldim. Biraz da elimi sıkı tuttum. Ağız kısmını toparlasın diye. Şöyle ilk yaptığım sık iğneye şöyle batmayı unutmuşum. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Şöyle. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Arkadan ilmeğimi içeri çekeceğim. Bir sırada pipirik yapabilirsiniz ya da çiçeğin rengi, lalenin rengi hangi renkse onunla da gidebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir zincir. İpimi kesiyorum. Şuradan tekrar biraz ileriden tekrar gireceğim. Buradan da bir zincir çekeceğim ki ipim fazlası tekrardan yukarıya çıkmasın. Evet. Tamamdır. Şimdi keçe tabanımızın etrafını gideceğiz. Nasıl yapacağız? Siz patiğiniz arkadaşlar şöyle her sırasını bakın taban kısmında her sırasını sayın. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde sayın. Benimki 113 tane olmuş. 113 tane olmuş. Nasıl ayarlayacağız? Şöyle keçe tabanımda da 37-38 numara keçe tabanımda da 46 ben tekrar sayayım. Evet saydım 46 tane delik var arkadaşlar. 46, 46, 92 yani her birine 2 batarsak 92 tane oluyor. Yani ben tam ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar sık iğne yapacağımız için. 92, 21 tane fazla geliyor. Dediğim gibi bunda 113 tane sıra var. 113 tane ilmeğim ya da sık iğnem olması lazım. 46 tane delik var. 46, 46, 92, 21 tane ilmeğe 3 batacağız. Burun kısmında 11 taneye 3 batalım. Topuk kısmında 10 taneye 3 batalım. Diğerlerine 2 batacağız. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle kalemle göstereyim. Sizinki farklı sayıdaysa arkadaşlar o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şöyle 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle tekrar sayayım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bakın. Şuraya kadar 3 batacağım. Topuktan da şöyle sayıyorum. 3, 6, 9, 10, 11. Pardon. Evet 11, 11 denk geliyor. 3, 6, 9, 10, 11. Tam karşıya denk geliyor. Buradan da 11 batalım arkadaşlar. Sorun olmaz. Bir tane. Şöyle şu kısma da şuraya da batarız. Hiç sorun olmaz. Evet burun kısmında 11 taneye 3 batacağız. Topuk kısmında 11 taneye 3 batacağız. Şöyle. Diğerlerine 2 batacağız. Buraya 2, buraya 2. Evet. Tığımı aldım. Tığım 2 numara tığla tığlayacağım. Şöyle bir zincir çektim. Tam topuk ortasından başlıyorum arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Yere basacağımız kısım, bakın yere basacağımız kısım bize bakacak. Ayağımızı koyacağımız kısım yere bakacak. Evet girdim. Şöyle burada sıkıladım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 2 ve 3 batmış oldum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Şöyle 1 2 3
Sıradaki yuvaya giriyorum. İşaretlediğim yerleri 3 batacağım arkadaşlar. Burun kısmında 11 tane 3, topuk kısmında 11 ya da 10 tane, sizinki nasıl denk geliyorsa 3 batacağız. Evet, kameraya çarpacak diye de sıradaki yuvaya 3 sık iğne. 1 2, kameraya çarptı. Ve 3. Sıradaki yuvaya 1, kamerayı biraz yukarıya kaldırdım. 2 ve 3. Sıradaki yuvaya da 3 batıyorum. 1 2 3. Evet, işaretlediğim yere geldiğim, bundan sonra 2 batacağım. 2 sık iğne yapacağım. 1 2. Sıradakine 2. Evet, kameradan rahat batamadım niyeyse. Yoksa çok kolay tığlıyordum. 2. Evet, buraya kadar 2 batacağım. Buradan sonra 11 taneye 3 batacağım. Sonra bu yan kısma da 2 batacağım. Buradan sonra da 3 batıp buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, tamamladım. Şöyle sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığım sık iğneyi şöyle teline batacağım. İlk önce teline batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şimdi sık iğnenin ortasından arkaya doğru tek teline batarak kaydırma tekniği yapacağım. Bakın. Ortadan batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki sık iğnenin bakın ortasına batıyorum. Tek telini alarak kaydırma tekniği yapıyorum. Sıradakine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir sırada böyle kaydırma tekniğiyle gideceğiz. Şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Tek teline. Evet, tamamen etrafını gidelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, kaydırma tekniğiyle sıranın sonuna geldim. Şöyle ben tam ortadaki ilmeğe kadar ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Yine şöyle şuradan da kaydıracağım. Şöyle bakın, iki teline batarak. Şöyle batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Yani tam ortaya kadar geldim. Şimdi ayağımızı basacağımız yeri yukarıya doğru tutuyoruz. Şöyle ilmeğimi de genişlettim bu şekilde. Şimdi birleştireceğiz. Şöyle üzerine koydum. Şöyle burada tam ortadaki, bakın ortadaki sıra ve burun kısmı tam ortadakini buluyorum. Şuraya denk geliyor. Zaten etrafındaki sık iğneler ve patiğimizin kenarındaki sıralar aynı olduğu için tam denk gelecektir. Şöyle yerleştirdikten sonra şu şekilde tutuyorum. Evet, şöyle tam şu dikiş yerine arkadaşlar, dikiş yerine zaten bir tane fazla yapmıştık. Buraya girdim. İlmeğimi aldım. Buradan geçirdim.
Burada ilk önce bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bakın sıradaki yuvaya alttan 2 tel alacak şekilde, bu sefer 2 tel alacak şekilde girdim. Yine kaydırma tekniğiyle yapacağım. Sık iğne yaparsam güzel durmuyor arkadaşlar. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bir alttaki sıradaki çakma ya da kaydırma tekniği, bakın 2 telini alıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradakine batıyorum. Alttan da sıradakine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Buraya ve alttaki sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Buraya ve alttakine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde şöyle iki, hem alta hem de yukarıdakine batıyoruz ve sabitliyoruz. Sıradaki yuvaya alttaki 2 tele batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet. Sık iğne de yapılabilir ama dediğim gibi güzel durmuyor arkadaşlar. Kaydırma tekniği gayet hoş duruyor. Şöyle. Evet, hatta şöyle göstereyim, bakın. Görüntüsü böyle oluyor. Gayet güzel duruyor. Böyle tamamen birleştirelim arkadaşlar. Dediğim gibi her sıranın zaten karşılığı var. O şekilde ilerleyecek. Tamamlayıp döneceğim. Evet. Tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle. Dediğim gibi zaten tam sayıları taban ve modelin eşit olduğu için denk geldi. Burada içeriden bakın tığım batırdığım ilmeğimi içeriye çekeceğim. Şöyle çekiyorum. Şöyle biraz ipimi genişlettim. Şöyle kesiyorum. Diğer ipimi çektim. Burada içeriden bayağı da sık örmüşüm. İçeriden zincir çekiyorum. Şöyle bir iki zincir çektim. Şöyle bir ileriye daha sabitleyeceğim. Şöyle şuraya giriyorum. Evet, buradan da bir zincir çekeceğim. Yukarıya çıkmasın fazlası. Evet, kesiyorum. Evet, tamamdır. Şöyle mankenimin ayağına geçireyim. Evet, ayağına geçirdim. Gördüğünüz gibi mankenim 36 numara arkadaşlar. O yüzden içinde küçük duruyor olabilir ama benimki 37-38 numara ayak. Benim ayağım da gayet şık. Tam oturuyor. Gayet güzel duruyor. Çok hoş, çok güzel oldu. Size altını ördüğüm modelimde göstereyim. Bunun da yapımı kanalımda var. Dediğim gibi takipçim istediği için bu şekilde yaptım. Böyle bu renkleri kullandım. Mor, pembe ve yeşil, siyah uyumu. Böyle burada tabanı çabuk yıpranır arkadaşlar. Burada yıpranmaz. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Bütün modellerde bu tekniği uygulayabilirsiniz. Böyle. Evet. Dilerseniz kenar kısmı, ağız kısmı biraz geniş oluyorsa arkadaşlar, bu şekilde pipirik de yapabilirsiniz. Lalenin renginden gidebilirsiniz. Evet. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Abonelik tamamen ücretsiz. Şimdi değil, daha sonra örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.